Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir zeytin tarifi hazırlayacağım ki her yıl inanın ki bu tarifle yapmak isteyeceksiniz. Çünkü orijinal bir siyah zeytin tarifi olacak. Bugüne kadar bildiğiniz bütün siyah zeytin tariflerini unutacaksınız arkadaşlar. Çünkü gerçekten de orijinal siyah zeytin tarifi bugünkü benim sizlere hazırlayacağım. Bu tarifte arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım. Evet, şimdi burada 3 kilo zeytinim var benim. Zeytinimin hemen göstereyim. Böyle yumuşaklarını aldım. Çünkü bu yumuşaklarını seçmeliyiz. Eğer bu yumuşak zeytinlerle birlikte kurarsak diğer sağlam zeytinlerimizi, bu yumuşamış zeytinimiz diğer zeytinlerimizi de yumuşatacaktır ve istediğimiz gibi sert bir siyah zeytin elde edemeyiz. Bu nedenle de kesinlikle bu yumuşamış zeytinlerimizi içinden seçmeliyiz arkadaşlar. Bu birinci püf noktası. Kesinlikle bu püf noktasına baştan da belirteyim. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zeytinimi temiz olacak şekilde yıkadım. Şimdi bidonumun içine birazını ilave edeceğim. Birazını ilave ettikten sonra kullanacağım tuz ölçümün bir miktarını üzerine ilave edeceğim. Şimdi birazcık zeytinimden ilave ettim ve tuzumdan ilave ediyorum biraz. Yine üzerine zeytinimle dolduracağım ve tuzumun birazını da yine ilave edeceğim. Yani böyle biraz zeytin, biraz tuz olarak ilerleyeceğiz. Tuz miktarım da gördüğünüz gibi 1 çay bardağı. Eğer 1 çay bardağından fazla tuz kullanırsak zeytinimiz çok tuzlu olur ve yenmez. Ve kaya tuzu kullanıyoruz. Asla sofralık tuz kullanmıyoruz. Hemen bidonumu böyle bir masaya vurmak istiyorum aşağı inmesi için zeytinimin. Kalan tuzumu da üzerine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi zeytinimi bidonuma ilave ettim ve hazırladım. Şimdi gelelim diğer aşamalarına arkadaşlar. Kesinlikle siyah zeytin kurarken zeytinyağı veya sirke kullanmayın. Eğer kullanırsanız zeytinimiz küflenir ve kesinlikle istediğimiz gibi bir zeytin elde edemeyiz. Orijinal siyah zeytin tarifinde de asla zeytinyağı ve sirke kullanılmaz arkadaşlar. Bu vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin kesinlikle. Ben yıllardır bu tarifle yapıyorum çünkü ben büyüklerimden öğrendim. Orijinal siyah zeytinin tarifi budur. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Şimdi bidonumun ağzını kapatacağım ve gelelim zeytinimizi nasıl hazırlayacağız ve tüketeceğiz. Şimdi ağzını sıkı olacak şekilde kapatıyorum ve 45 gün zeytinimiz bidonumuzda duracak. Ağzı aşağıya bırakmayacağım. Her gün sallamayacağım. Çünkü gerek yok. Benim nenem öyle aklına düştükçe haftada bir 15 güne bir sallardı. Yani sürekli zeytininizi bu şekilde sallamanıza gerek yok. Ve 40 gün sonra zeytinimizi açtığımızda hemen böyle bidonumu yan tarafa alıyorum ve bu zeytinimin üzerinden göstermek istiyorum. 45 gün sonra zeytinimizi tek tek alıyoruz ve bu şekilde çatal batırıyoruz. Bir lehenimizin içine yeterince su alıyoruz ve suyumuzun içine katıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni de zeytinimizin acısının çıkması için.
Ve bir gece o suyumuzun içinde zeytinimizi bekletiyoruz. Bir gece bekledikten sonra bir fileli çuvalımızın içine ilave ediyoruz ve bir günde çuvalımızın içinde zeytinimizi bekletiyoruz. Üzerine hafif ağırlık katın ki zeytinin içindeki suyu tamamen çıksın. Bu nedenle de kalan acısı ve zeytinimizin fazla tuzu çıkacaktır. Bu işlemi de bu yüzden yapacağız arkadaşlar. Hemen bunu da belirteyim. Zeytinimizin kendi ten suyu çıkıyor. Kesinlikle bu yanlış bir şeydir arkadaşlar. Zeytinimizin ten suyunu asla dökmüyoruz. Çünkü o ten suyu zeytinimizi besliyor. Ben bazı yerlerde görüyorum, çoğunlukla zeytinimizin o ten suyunu döküyorlar. Kesinlikle bu yanlış bir şeydir. Asla siyah zeytinimizin kendi suyunu dökmüyoruz ve 45 günde asla ağzını açmıyoruz. Eğer ağzını açarsak kesinlikle istediğimiz gibi bir zeytin elde edemeyiz. Zeytinimizin havası çıkarsa zeytinimiz küflenir. İstediğimiz gibi bir zeytin elde edemeyiz. Bunu da belirtmiş olayım. Aslında arkadaşlar aşama aşama göstermek isterdim anlatmak yerine ama artık zeytinin zamanı geçiyor ve açıkçası biraz ben de geç kaldım. Siyah zeytinimi kurmakta, çünkü her sene ben daha öncelerden alıp hazırlıyordum ve bu sene geç kaldım çünkü bayağı bir yoğun olduğum için yetiştiremedim. Bu nedenle de göstermek yerine sizlere en ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Yine de aklınıza takılan sorularınız olursa bana yazabilirsiniz. Yine yorumlar kısmında da sizlere yardımcı olurum. Bunu da belirtmiş olayım. Ve kesinlikle bu vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz böyle benim gibi çok güzel ve asla bir daha marketten almayacağınız ve marketten aldıklarınızdan 1000 kat daha güzel bir siyah zeytin elde edebilirsiniz. Kesinlikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü gerçekten de orijinal siyah zeytin tarifi budur. Asla da kaçırmanızı tavsiye etmem. Evet, şimdi nerede kalmıştık arkadaşlar? Zeytinimizi bir gecede fileli çuvalımızda beklettikten sonra büyük bir tepsimizin içine temiz bir sofra bezi sereceğiz ve 3 günde güneş gören bir yerde zeytinimizi kurutacağız. Zeytinimiz tamamen suyunu çeksin arkadaşlar. Acısını da tamamen vermiş oluyor böylelikle. Yani böyle aşama aşama anlattıklarıma dikkat edin ve sizler de anlattığım gibi ilerleyin. Siyah zeytin kurduğunuzda ve bu anlattığım bütün aşamalarına dikkat edin ve aynı bu anlattığım gibi ilerleyin siyah zeytininizi kurarken arkadaşlar. Kesinlikle çok memnun kalacaksınız ve asla bir daha marketten almayacaksınız. Yine üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Şimdi gelelim zeytinimizi yenmeye, hazırlamaya. 3 gün dışarıda da bekledikten sonra zeytinimiz bir tepsinizin içine alın. Üzerine bir su bardağı yağ ilave edin ve karıştırın. Sonra bidonunuzun içine alın. Ağzına da sıkı olacak şekilde kapatın. Yiyeceğiniz zaman da istediğiniz kadar çıkardın ve istediğiniz gibi kahvaltınıza hazırlayın ve tüketin. Yani artık nasıl seviyorsanız üzerine limon sıkabilirsiniz, pul biber atabilirsiniz. Artık nasıl hazırlayıp tüketmek istiyorsanız o şekilde hazırlayıp tüketebilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım memnun kalırsınız tarifimden. Yine diyorum arkadaşlar, aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da tekrardan belirtmiş olayım. Ben her yıl siyah zeytinimi bu şekilde hazırlıyorum ve çok da memnunum. Asla da marketten siyah zeytin almıyorum ben. Çünkü evde yapılan her şey katkısız ve doğal arkadaşlar. Bu nedenle de ben elimden geldiği kadar bütün yiyeceklerimi kendi elimle yapıyorum ve gönül rahatlığıyla da tüketiyorum. Çünkü içinde ne olduğu belli, nasıl hazırladığım belli. Bu nedenle de sizlere de tavsiye ederim. Kendi zeytininizi kendiniz hazırlayın derim arkadaşlar. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız.
Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.